Yıkılamaz denilen surları yerle bir eden, alınamaz denilen bir kenti avuçlarının içine alan ve bu eşsiz fethiyle yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han, tüm yaşamı boyunca seferden sefere koşmuş ve devletini, adaletle dünyaya hükmeden bir cihan imparatorluğuna döndürmüştür. Ancak zaferleri ve fetihleri ile tarihin en büyük komutanlarından biri olan şanlı Fatih'in, erken sayılabilecek yaştaki ölümünden sonra cenazesinin başına gelenler ise hepimizi üzecek ve kahredecek türden. Cenazesi unutulan tek Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmet Han çıktığı son seferinde henüz 49 yaşındayken, Hünkârçayırı mevkiinde kurulan ordugahında hayata gözlerini yummuştur. Fatih'in ölümü ve ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi içeren videomuza ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in beklenmedik şekilde gerçekleşen ölümünün ardından naaşı gizlice İstanbul'a gönderilmiştir. Ancak bu esnada Şehzade Beyazıt ile Şehzade Cem arasında başlayan taht mücadelesi sırasında, Koca Fatih'in naaşı unutulmuş, vücudu tahnit edilmediği gibi cenazesinin başına da mum dikilmemiştir. Tahnit işlemi ise kısaca, cenazenin bozulmaması için iç organlarının çıkarılarak temizlenmesi olarak tanımlanabilir. Sıcak bir Mayıs ayında, elbiselerinin içerisinde unutulan Fatih'in cenazesi, ne yazık ki 4 ya da 5 gün boyunca tahnit işlemleri yapılmadan bu şekilde kalmıştır. Bu hususu biz, ünlü tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayınlanan ve Topkapı Saray arşivlerinden çıkan bir belgeden anlıyoruz. Baltacılar Kethüdası tarafından yazılarak, II. Beyazıt'ın sultan olmasından sonra kendisine sunulan ve Fatih'in cenazesinin başına gelenlerin anlatıldığı bu belgede aynen şu ifadeler yer alır. O halde hünkâr müteveffa oldu, üzerinde 3 gün 3 gece mum yanmadı, vardım Kapıcılar Kethüdası'na söyledim. O dahi İshak Paşa'ya söyledi, emreylediler, mum yaktılar. Raihası ucundan kimse yanına varmadı. Ben fakir usta ile bilece içine ayırtladım. Bu zikrolan sözleri, Kethüdamız dahi bilir. Ne yazık ki, İstanbul'u fethederek Türk tarihinde eşsiz bir sayfa açan Koca Fatih'in ölümünden sonra cenazesi, tahnit işlemleri yapılmaksızın 4 ya da 5 gün boyunca unutulmuş ve daha sonra ölümünden tam 19 gün sonra usulüne uygun bir şekilde Fatih Camii içerisinde bulunan haziresine defnedilebilmiştir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.